Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Luce hakkında konuşacağız. A'dan Z'ye komutan serisi vardı. Ben YouTube'u bırakmadan önce ona devam ediyor olacağım ve Luce ile devam edeceğim. Bunun sebebi çok basit. Ben bu hesapla son dönemde bir KVK geçirdim, pilotluk yaptım ve bu hesapta Luce vardı ve en absürt killleri alan, her zaman en çok killi kasan, trade'ler atarken de en kötü durumda kaldığı senaryoda bile bazen birebirle çıkmış. Bazen hani rakibin aldığı kill'e göre atıyorum 45k kill verdiyse 30k kill alıp hani %66 gibi bir başarı ortalamasıyla fight'tan ayrılabilmiş. Çok kötü durumlarda kaldığında bile en azından diğer kıtalara göre özellikle Guan Scipio gibi Guan'ın yaşlı ve kırılgan olduğunu göz önünde bulundurursak size hem kaynak hem de kill trade konusunda zorlu durumlar yaşatan komutanlara göre çok çok iyi sonuçlar alan bir komutan olduğu için hakkıyla anlatacak olduğumu düşünerek size bu videoyu çekiyorum sevgili dostlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Saldırı ağacı bu oyuna yeni eklenmiş olan, ben yokken en azından eklenmiş olan darbe hasarı mekaniğini besliyor olması, saldırı ağacından çok güçleniyor olması, saldırı ve karşı saldırı bufflarından, tüm hasar faktörlerinden çok güçlü bir şekilde etkileniyor olması sebebiyle bu komutan kill makinesi. Çünkü bunu ben oyunu oynarken de size çokça bütün komutan videolarında anlatıyordum. Rakibe vurduğumuz beceri hasarları sandığımız kadar raporlarda bize kill olarak yansımasa da rakibe vuruyor olduğumuz beyaz hasarlar, yani normal saldırı dediğimiz, eskiden normal saldırı diyorduk, şimdi darbe hasarı ile birlikte onun birazcık terimsel karmaşası olmuş, değişmiş galiba. Ee, O beyaz hasarın bize kill getirisi daha fazla oluyordu ve bu komutan da ona yönelik çıkmış bir komutan olduğu için aslında çok besleyici. Crit play'lerin, low spender'ların, az komutanla savaşanların, işte az kaynakla, az teknolojiyle bir şeyler yapmaya çalışan insanların bol içinde dikkat ederek rakiplerin kötü düştüğü pozisyonlardan kısa süreli faydalanırken en maksimum kill'i elde eden komutanlardan bir tanesi aslında Luce. Çünkü bu hesabın, savaşı olduğum hesabın çok absürt paralar harcanmış bir seviyede teknolojisi yoktu. 1000 lira 1500 lira civarında bir teknolojiye para harcanmıştı. Günlük görevleri yapılmıştı ve ben sadece girdim savaştım. Ama harcanan parayı biliyorum. Hesabın güç durumunu biliyorum. Yani bu hesabın ekipmanlanması için, bu hesabın çok gelişmesi için muazzam paralar harcanmadı sonuçta. Bu hesap da sizin gibi Türk bir birey tarafından geliştirildi ve bir noktaya kadar getirildi ve bunun sonucunda da çıkmış olduğu beşli komutan serisinde ki 3 tane canlı yayın yaptım. Bir tanesini YouTube engelledi. Şu an göremiyorsunuz. NCS müziklerle ilgili bir sorun yaşadım ama diğer 2 canlı yayında da bakarsınız. Her zaman diğer işte Boadika, Zuge, işte Boadika, YSG veya işte Guan, CPO ikilisi, Nevski ile beraber kullanılan Jandarklar, Zartlar, Zurtlar, işte halihazırda kullanılan beceri metasındaki komutanlara göre çok çok daha iyi trade attığını, tek kıtaya düşmeniz gerektiğinde çok daha iyi kill alabilecek bir komutan olduğunu defalarca o yayınlarda ispatladı. Ben de bu komutanın en azından bizim kitlemiz için çok daha hayırlı bir komutan olacağını, anlatılması gerektiğini düşündüm. Sizlerle bunu paylaşıyor olacağım. 2250 hasar uyguladığı söyleniyor burada ama böyle yazdığına bakmayın. Mesela hatta şurada her alan hasarlı becerilerde olduğu gibi hedef başına %15 hasarını kısarız ha falan diye bir durum var. Yani 5 tane hedefe vurursan hepsi başına %15 hasar faktörünün azalması durumu söz konusu ama bu darbe hasarı o kadar bozuk bir şey ki sizin saldırınız da bufflanıyor. Normal saldırınız da bufflanıyor. Karşı saldırı hasarınız da bufflanıyor. Tüm hasar faktörleriniz de bufflanıyor. Bufflanıyor oğlu bufflanıyor. Yani bu zaten 2250 değil. Rakibe yansıyan şey 10k, 11k. Yerine göre daha fazla vurabileceğiniz şekilde bir patlama yaratıyor. Ki bu patlamış hali, yani bu hedeflerin azalttığını dahil ettiğinde bile çok absürt şekilde kill alabilme potansiyelini size sadece ilk becerisiyle bile sunuyor. Devamında %20 savunma bonusu bize verirken diğer noktada da rakibimizi kovalarken aynı şekilde ilk becerimizdeki intikal hızı yavaşlatma ve intikal hızı konusunda da hızlanma %20 bonusuyla halihazırda bizden kaçmaya çalışan hedef okçuysa, piyade ise rahatlıkla yakalamamıza, onu darlamamıza ve ondan rahatlıkla kill alabilmemize neden oluyor. Bunu bize sağlıyor. Tabii ki süvari ise yetişemeyiz. Özellikle intikal hızlı süvari komutanlarına yetişmeniz çok mümkün olmuyor. Ama yine de yavaşlatma etkisiyle belki 1-2 saniye daha vurduruyor olabilir size. Ben bol içinde ve topçuk şekline uzaklaşarak savaştığım için çok böyle hani detaylı süvarinin kaçmasına ne kadar etki ediyor
Onu test edemedim. Onu açıkça söyleyeyim açık alan savaşında ama gerçekten çok absürt killer alabileceğiniz bir komutandan bahsediyoruz. Hani kasayım mı sorusu şu anda hani Attila Takeda'nın meta olduğu dönemdeki gibi böyle absürt killer alabileceğiniz, sonuçlar verebilecek bir komutandan bahsediyor olduğumuzu unutmayalım. Hani ben birçok bolun içinde savaştığımda kötü durumda kalmış kıtalara vurup ön safta tanklamadan mümkün olan en yüksek kili almaya çalıştığım savaşlarda en iyi ihtimalle 10K, 15K, en kötü ihtimalle de böyle 30K falan kill verdiğim, rakiplerime kill verdiğim senaryoda 150K'ları, 160K'ları geri dönüş olarak gördüm. Çokça 100K kill almayı geri dönüş olarak gördüm. Kötü pozisyona girdim, 30K kill verirken en kötü ihtimalle 45K kill aldığım oldu. Çok böyle absürt kötü durumda kaldığım oldu. Yerine göre işte 45K kill verirken rakibime ama karşılığında ya bu da iyi dedirtecek 36K kill topladığımı gördüğüm raporlar oldu. O açıdan bu komutan aslında free to play low spender için çok çok besleyici bir komutan. Aynı zamanda aldığı beceri hasarını da azaltıyor olması %20 ile bize çok iyi etkiler sağlıyor. Tabii ki burada açıklama kısmına geldiğimizde bunun menzilli hasarı kapsamadığı yani alan hasarlı beceri hasarlarını kapsamadığını söylüyor. Onu da belirtmek isterim. Ama alanda savaşırken hiçbir zaman rahatsızlık hissetmediğim bir komutandan bahsettiğimi de burada sizlere ifade edeyim. %20 saldırı bonusuyla bizim yine buradaki hasarımızı bufflayan bir özelliği oluyor. Devamında darbe hasarını 300 verdiğini söylediği özelliğiyle de %25 ihtimalle temel saldırı dediği dokunmaya başladığınız andaki şey. Dokunmaya başladığınız anda %25 ihtimalle 300 hasar faktörü olduğunu söyleniyor ama bu bizim saldırılarımızdan zarttan zurttan bufflandığını az önce de ifade etmiştim. Yaklaşık 1K, 1.5K bazen 2K'ya tekabül eden bir hasar patlatabiliyor. Devamında dördüncü becerisinde karşımıza normal saldırılarımıza verdiği %10'luk buff'ı görüyoruz. Buradan da yine darbe hasarımızın yine bir artış göstermesi gerçekleşiyor. Yine biz çok güçlü bir noktaya taşınıyoruz. Kill alma potansiyeli konusunda özellikle dikkatli savaştığınızda çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Kısa sürelerde yüksek killer elde edebiliyorsunuz. Bu kıtayla gerçekten besleyici bir şekilde hesabınıza killer ekleyebilir. KVK gereksinimlerinizi daha az kaynak harcayarak daha çok kill alarak gerçekleştirebileceğinizi unutmayın. Kıta her darbe hasarı verdiğinde hedefin verdiği 3 hasarı 3 saniyeliğine %10 azaltma özelliğine sahip, 5 saniye bekleme süresiyle de bu aldığımız hasarı azaltma özelliği de yine çokça savaşlar içerisinde işimizi görecek. Verdiğimiz kill'i de azaltacak. Tekrardan burada ustalık becerisine geldiğimizde temel saldırı başlatıldığında %25 ihtimalle ekstradan bir temel saldırı daha başlatır. Yani bu şu demek. Siz o beyaz düz vuruşunuzda atıyorum rakibe 1K vuracaksanız ekstradan %25 ihtimal tetiklediği zaman siz 2K vuruyorsunuz o düz beyaz saldırıda ki bu bahsettiğimiz saldırı da aslında rapora yansıyan en çok kili etkileyen şeylerden bir tanesiydi oyunun içerisindeki mekanik olarak. O yüzden çok besleyici bir durumda oluyor. Yetenek ağacını bu hesapta çok fazla kill alırken yani en azından bu komutan ölçeğinde bu komutanı kullanarak çok fazla kill alırken bu şekilde kullanılmıştı. Burada beceri hasarı vermediği için beceri hasar düşüşünden herhangi bir etkilenme yaşamadığımız gibi yanında elde etmiş olduğumuz normal saldırı bonusuyla da saldırı ağzından maksimum derecede beslenen bir komutandan bahsediyoruz. Şimdi oyunda piyadesiniz. Erken dönemde siz Alex kastınız gibi bir durumun içerisindeyseniz Alex zaten bu komutan için biçilmiş kaftan oluyor. Bu hesapta da Alex vardı ve ben bu komutanı Alex'le kullandım. Şimdi Alex'in en güzel yanlarından bir tanesi biz bolun içinde kötü durumda kalmış hedeflere saldırırken bir yandan da kendi konumumuzu kontrol ediyoruz. Ki bunu yayın yaptığım yayınların yani 2 gün boyunca savaştığım yayınların içerisinde kıtanın kontrolünü nasıl sağladığımı, nasıl savaşların içerisinde onu yönlendirdiğimi takip edip biraz da oradan feyz alabilirsiniz diye eklemek isterim. Şimdi bu komutanda çok güzel bir şey var ki biz doğrudan hasar 1700 patlatıyoruz burada. Ve bolun içinde savaşırken sürekli hedef değiştirdiğimiz için hem az önce göstermiş olduğumuz o %25'lik normal saldırı yani düz temel saldırı verirken ikiye katlama yani bir kez daha vuruyormuş gibi eklemesinin yanı sıra bir de burada %10 ihtimalle bolun içinde savaşıp kötü durumda kalanların üzerine
tıklarken aynı zamanda hedeflerimizi sürekli değiştiriyoruz konum değiştirdiğimiz için. Buradaki ikinci beceriden gelecek hasar faktörünü çok fazla tetikleme ihtimalimiz oluyor. %10 yazdığına bakmayın. Siz belki bir bol savaşının içerisinde 20 kez kıta değiştirip tıklıyorsunuz. Hepsi için %10. Yani her seferinde %10. Yani siz 20 seferde bunu şansınız yaver giderse 6, 7, 8, 9 kez tetikleyebiliyorsunuz. Şansınız kötü giderse de 2 kere tetiklemeniz size yine güzel killer olarak dönüyor. Aynı zamanda intikal hızına %30 buff'lı olduğu için komutanın kötü durumda kaldığı yerlerden hızlıca uzaklaşmasını sağlayabileceksiniz. Saldırı %30 bonusuyla yine onun vermiş olduğu alan hasarını fazlaca besliyor olacaksınız. Artı burada uzun süre bolun içinde kötü durumda kalmış, kıtasının konumunu önemsemeyen birine vuruyor olduğunuzda ilk beceriyi attıktan sonra gelen %40 saldırı artışıyla da çok şaha kalkmış hasarlar vereceksiniz. O bahsettiğim 100-150k kill alıp şehre döndüğüm raporları da bu şekilde elde ettim. Yanlış anlaşılma olmasın. Raporlarda 100-150k kill alırken hiçbir zaman kıtanın canı kırmızıya düşmedi. Canı kırmızıya düşmedi. Hatta sarının da başlarındayken ben şehre döndürüyordum. Öyle savaşıyordum. Öyle düşünün. Yani gerçekten çok dikkatli savaştığınızda çok absürt killleri çok hızlı alabiliyor. Bunu unutmayın. Yani siz şu anda metada olan herhangi bir beceri hasarı komutanıyla da yüksek hasarlarla yüksek killer alabiliyorsunuz. Ama kısa sürede bu kadar rahat kill alabilme konforunu Liu Che'den başka benim oynadığım dönemde sağlayabilen bir komutan yoktu. Bunu parantez olarak ekleyeyim. Alex dışında kullanılabilecek komutanlarda Scipio mevcut. Scipio zaten halihazırda birçok insanın bu komutanı Liu Che'yi beraberinde kullandığı ikili haline getirdiği komutan. Onun dışında belki şuradan dördüncü becerisinden beceri hasar buff'ı açısından bir şeyler kaybedersiniz ama az önce anlattığım gibi canım sarıya düştüğünde hani çok uzatmıyordum savaşı. Yani sarıdan çok aşırı aşağıya inmeden %50'leri %60'ları görmeden %75'e geldiğinde falan savaşı terk ediyordum. Belki buradan bir beceri hasarı kaybedersiniz ama halihazırda kasmış olduğunuz bir Honda'nız varsa Honda'da çokça bu komutanı besleyebilecek bir komutan. Bu komutanı olmaz komutanı söyle dersen beceri hasarı veren bir komutanla kullanmaman gerekiyor. Onun dışında her şeyle kullanabilirsin. Çokça oyunun gelişmiş hesapları tarafından Gorgo ile kullanıldığı hani ben alanda çok fazla görmedim ama söyleniliyor. Gorgo'yla da becerilerine baktığımda uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Buradan %40 saldırı bonusu, normal işte saldırı bonusu vesaire var ama burada işte feda ettiğimiz bir becerimiz var. Garnizon becerisinden feragat etmemiz gerekiyor. Onun dışında Tarık'la güzel gider diye düşünüyorum. Tarık'ın becerilerine baktım. Hani Tarık'la gerçekten uyumlu olabilecek bir komutan olarak görünüyor. Hani saldırı bonuslarının yüksek olması vesaire gibi etkilerle Tarık'ı da besleyebilecek bir komutan olarak görünüyor. Ama halihazırda piyade oyuncusu için zaten hani Alex'i çok fazla değerlendirebilme imkanı olmadığından dolayı Alex de kullanılabilir. Piyade oyuncusu değilsin, karma oynuyorsun. Bir tane piyade çıkacaksın. Ya Alex'in varsa Luce'yi kas. Scipio'nun varsa kesinlikle Luce'yi kas. Gerçekten kill dönüşü çok iyi olacak. Ve hani bir like atacaksın yani. Bu videoya gerçekten like atacaksın. Birazdan raporları göstereceğim. Sakın bir yere ayrılmayın. Onu da söylemiş olayım. Yani Scipio ya da şeyle tercih edebilirsin. Alex'le tercih edebilirsin. Mevcut durumda varsa elinde. Yoksa işte halihazırda Honda'm varsa tercih edebilirsin. Okçular için de uyumludur. Hani Alex'te kullanırsan süvarilerine de uyum sağlıyor. Yani intikal olarak Huo'dan daha hızlı hareket ettiği yerlerde oldu. Onu söyleyeyim. Huo da bu hesapta kullandığımız komutanlardan bir tanesiydi. Süvariden bazı kıtaları geçebilecek şekilde hareket ettiği durumlar yaşandı. Şimdi bazı raporlar burada favorilere atılmış. Bunların bazılarını ben attım. Bazılarını antik kalıntıda veya başka bir ortamda savaşırken Şamil attı. Ama Liu Chen'in performansını görme açısından biraz buradan göstereceğim. Biraz da normal raporlardan bakacaksın birlikte sizlerle. Burada gördüğünüz üzere bir raporda yine rakibe vururken başka kıtalara da vurmuşuz ve güzel killer almışız. Şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz üzere güzel killer almışız. Bu arada az önce bahsettiğim hani bir raporun içerisinde 150k kill aldım dediğim bu oyunun raporları sıralama şekliyle ilgili olan kısmından bahsediyorum. Yani
Burada raporları birleştiriyor ya şu şekilde. İşte mesela 25K vermişiz, 61K almışız. Belli ki burada geri dönüş yapılmış bize. Yani hedef alınıyormuşuz. Hiç hedef alınmadan bu kadar kill vermiyoruz zaten bu kıtayla. Birazdan böyle aşağı indikçe daha iyi raporlar göreceğiz. 25'e 73 mesela. Şöyle 3K'ya 35K aldığı yer var. Onun dışında hmm, birkaç gün oldu ben bu hesapla savaşalı. O yüzden bazı raporlar silinmiş olabilir. Bulabilirsem o size bahsettiğim raporu göstermeye çalışıyorum. Yani 150K, 100K kill alabilme potansiyelli raporunu göstermeye çalışıyorum. Ama canlı yayının tekrarından bakarsanız özellikle rapor gösterdiğim kısımlara halihazırda zaten canlı yayını izleyen insanlar gördü burada. Hani ispat çabası içerisinde değilim ama o tarz raporlar oldu ve sıkça oldu. Böyle hani 3 yılda bir gerçekleşmedi. Yani mesela işte 35K kill vermişiz neredeyse. 96K neredeyse kill almışız. Yani bu tarz şeylerden bahsediyorum. 36K'ya 86K. Hani bundan daha iyi şartlarda savaştığımız da oldu. Yani 10K verip o 150K aldığım raporlarda oldu gerçekten. Hani bu tarz bolun içerisinde dikkatli savaştığınızda kill potansiyeli çok yüksek olan bir komutandan bahsediyoruz. Kesinlikle hani sizlere tavsiye ederim. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Free to Play Low Spender dostlarımızı sevindirecek bir içerik olduğunu düşünüyorum. Halihazırda teknolojiniz iyi durumdadır. Hakkını daha da iyi verebilecek şekle getirebilirsiniz tabii ki bu komutanın. Ama o zaman da beceri metası komutanları kasmış olabilir ve işte beceri teması vesaire kullanıyor olabilirsiniz. Hani belki ondan feragat etmeniz, Osmanlı'dan feragat etmeniz, temanızı değiştirmeniz gerekebilir. Ama bu komutan için değebilir. Yani yerine göre gerçekten şehirlerden atlayarak tek kıta savaşmanız gereken yerlerde çok iyi killer alabiliyor. Hani bu potansiyelin es geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben bu kanalda içerik üretirken biliyorsunuz gerçekten çok kötü komutanlarla veya metası geçmiş komutanlarla bile dilenen durumda savaşlar verdiğim zamanlar oldu. Bu özellikle İlk videolar zamanındaki KVK'larımda komutanlarım iyi durumda değildi. Tabii ki 2 sene yayın yaptım. Sonlara doğru daha iyi hale gelmişti hesabım. VIP 18'di. Ama hani bu durumları yaşayan insanlardansanız hani sorununuzu çözecek komutanın Liu Che olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşça kalın. Bay bay.